Şu anda Venezuela'nın başkenti Caracas'tayım. Burası şu anda dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olarak geçiyor. Şu anda Venezuela'da bir havaalanındayım. Biraz önce indim buraya. Şu anda video çekmem çok tehlikeli bir şey ama size olayı anlatmak için çekeceğim. Venezuela'ya giden sadece bir hava yolları var ve havaalanı komple bomboş. Havaalanına indikten sonra yürüyerek iniyorsunuz ve otobüse binmek çok tehlikeli. Otobüsleri soyuyorlar. O yüzden bir şehirden bir şehre gitmek için genelde insanlar taksi kullanıyor. Taksinin fiyatları da $10 falan. Ben şimdi bir tane taksi buldum. Valencia şehrinden Caracas şehrine yaklaşık 4-5 saat yolculuğunda $10 fiyatına gideceğim. Ve Caracas'ta bakalım bizi neler bekliyor göreceğiz. Hadi gidelim. Şimdi havaalanındayız. Burada bir restoranda yemek yiyelim dedik. Bu arada Caracas'ta yaşayan bir Türk arkadaşımın aracılığıyla bir tane taksiciye tanıştım. Yani güvenilir bir taksici. Yani şimdi onunla Caracas'a gideceğiz. Ama Caracas'a gitmeden önce havaalanında yemek yiyelim dedik. Çünkü diğer hiçbir yerde yemek bulma imkanımız yok. Bir havaalanında en ucuz yemek yiyebiliyoruz. Etin fiyatı 50 sente denk geliyor. Yarım dolar gibi fiyata et, pilav, ananas, kola falan var. Burada kriz olduğundan dolayı bütün fiyatlar bu şekilde. Bir tek havaalanında restoranlar, marketler, her şey bulabiliyorsunuz. Biraz pahalı diğer yerlere göre ama diğer yerlerde hiçbir şey yok zaten. Krizden dolayı hiçbir şey bulmanız mümkün değil. Satın alamıyorsunuz. Yani şu anda Venezuela'dayım ve savaşın tam ortasında bir yerdeyim. Yani bildiğin iç savaş yaşanıyor şu an ülkede. Niye geldim buraya bilmiyorum ama çok merak ediyordum. Neler var, ne olup bitiyor, neler dönüyor, kara borsada neler dönüyor, ülkenin iç durumu nasıl, insanlar nasıl yaşıyor çok merak ettim. Kendi güvenliğimi sağladım ama yani gördüğünüz gibi bir sakal yaptım şöyle, biraz saç baş uzattım. Yani biliyorum belki her zaman böyleydi diyeceksiniz ama yani biraz daha farklı ya. Şu an biraz daha kamufle olduğumu hissediyorum. Elektronikten biraz daha güven aldım. Ve temkinli de hareket ediyorum. Otelimi falan rezerve ettim. İşte taksiyle seyahat ediyorum falan. Hani güvendeyim. Bakalım göreceğiz. Çok ilginç şeyler bizi bekliyor gibi duruyor. Şimdi Francisco'yla Caracas'a doğru gidiyoruz. Yolda giderken de bunlardan satıyor insanlar. Böyle ellerinde sallıyorlar. Şöyle göstereyim hatta. Böyle sallıyorlar ellerini. Ben de merak ettim. Bu ne dedim. Hemen durdu aldı bir tane. Çok merak ettim ben içinde ne çıkacak. Adı Panales San Joaquin'miş. Ha ekmek pan. Pan. Böyle otoban kenarında ekmek satıyorlar. Bizcocho. Kek gibi bir şey ya. Bu ne? Ben bildiğin kek bu ya. Bir sürü fabrikalarına geçtim. Hepsi durmuş durumda. Hiçbirisi çalışmıyor. Bunun da nedeni devletin 3'e aldığı şeyi 1'e satmasını istiyor devlet onlardan. Onlar da doğal olarak kar yapamayınca, zarar edince kapatıyorlar fabrikayı. Caracas'a doğru devam ediyoruz. Göl var orada da. Burada bir göl var. Ülke komple yemyeşil bir ülke. Çok sevdim ülkeyi. Her yer yeşil. Şimdi tünele gireceğiz. Tünelin üstündeki şekillere bakın. Şimdi bir tane petrol istasyonu gibi bir yerde durduk, mola verdik. Böyle bir yerdeyiz. Şimdi bize kahve almaya gitti, kahve getirdi. Ve Venezuela kahvesinin tadına bakıyorum şu an. Gayet güzel. Bunlar hep şeker koyuyorlar, böyle şekerli oluyor. O yüzden böyle tatlı bir tadı var. Ama güzel, ben sevdim. Küçük küçük şeylerde tadımlık gibi. Venezuela kahvesi. Fena değil. Şimdi dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olan Venezuela'nın başkenti Caracas'a girdik. Caracas'ta bir sevdalanmış. Bakalım Caracas nasıl bir yer? Şimdi bir tane restorana geldik. Restoran böyle bir yer. Müzik yapıyor insanlar. Şarkı söylüyor. Gayet eğlenceli duruyor. Bu da hindi salatasıymış. 8500 Bolivyan parası. Yani tam olarak yarım dolar. Şu an Venezuela'da bir tane metro istasyonundayım. Metro istasyonlarının fiyatını göstermek için çekiyorum videoyu. Şöyle göstereyim. Bildiğiniz gibi 1 dolar 16.500 Bolivya. Yani 16 değil, 16.500 Bolivya. Ve metroda onluk, yani bir hafta kullanabileceğin onluk biletin fiyatı 36. Yani sadece 36. 36'ya 16.500 doları düşün. Yani 0.0001 sent gibi bir metro fiyatı var. Ben de zaten onluk aldım. Bayağı bedava gibi bir şey, metroya biniyorsunuz yani. Ghost on marble steps into the rain.
Şu anda Venezuela'nın başkenti Caracas'tayım. Burası şu anda dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olarak geçiyor. Enflasyon tavan yapmış durumda. Ortalık çok karışık ve müthiş bir kriz var. İnsanlar ekmek bulamıyor. İnsanlar makarna bulamıyor. İnsanlar hiçbir gıda maddesini bulamıyor. Haftada yaklaşık 500-600 arası insan sadece sokaklardaki savaşlardan ölüyor. Burası Venezuela. Şaka değil. Burası çok sert. Bugün ilk günüm. İlk izlenimlerime göre Venezuela'da şu an hayat normal devam ediyormuş gibi duruyor. Ama içine girdikçe, biraz daha böyle bir şeylere ihtiyaç duydukça anlıyorsunuz ki bir şeyleri bulmak gerçekten çok zor. Özellikle gıda ürünlerini bulmak şu anda ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi. Onunla beraber insanların alım gücü inanılmaz düşük durumda. Şu anda 1 dolar 16.500 Bolivya parası ediyor. Yani 16.500 Bolivya parası ile en lüks restoranda en iyi yemeği yiyebiliyorsunuz. Ve 1 dolara. Asgari ücret 320.000 Bolivya parası. Yani 20 dolardan bahsediyorum size. Bu %50 geçen aydan bu yana zam yapılmış hali. Sokaklar efsane kirli. Hiçbir şekilde belediye çalışanlarını görmek mümkün değil. Polis görmek neredeyse imkansıza yakın. Venezuela beni çok heyecanlandırıyor. Aynı zamanda korkutuyor. Çünkü gerçekten çok tehlikeli ülke. Şu anda benim sadece kameram olduğu için beni öldürebilecek burada binlerce insan var. Bu kamera elimden geldiği kadar göstermemeye çalışacağım. Onun için biraz da sakallarımı ve saçımı kesmedim. Ara sokaklara girdiğimde bu siyah şeyi giyiyorum. Çantamda ayrıyetten boş bir cüzdan taşıyorum. Dolayısıyla eğer beni birisi durdurursa cüzdanımı boş olarak vereceğim. Paraları birkaç parçaya böldüm ve yanımda çok para taşımıyorum. En fazla 5-6 dolar taşıyorum. Zaten 1 dolarla her şey yapabileceğimi düşündüğüm için 5-6 dolar bayağı büyük para yapıyor. Hadi gelin Venezuela sokaklarını gezelim. Ülkede protesto yazılarını ve propagandalarını her yerde görebilirsiniz. Şu anda arkamda gördüğünüz gibi Maduro diktatör yazıyor arkamda. Tam mavi şeyin orada. Şu anda kamerayı biraz çok göstermemeye çalışıyorum çünkü çok tehlikeli burada. Maduro, Chavez öldükten sonra geçici başkan olarak gelen başbakan. Daha sonra zaten seçimlerle kendiliğinden gelen bir başbakan. Bunda sağcı grupların yaptığı bir propaganda. Şimdi bir tane restorana geldim. Bu restoran böyle daha çok orta kesime hitap eden bir restoran diyebilirim. Ben de buradaki en pahalı yemeği sipariş verdim. 4 liraya, 5 liraya muhteşem bir yemek yiyeceğim. Harika bir yemek yedim. Valla çok iyi hissediyorum. Şu anda Venezuela'da gıda ürünlerinin birçoğu yok aslında. Ve bunları bulmak öyle kolay değil. Gıda krizinin olmasının nedeni de ülkedeki %80 gıda sektörünün tekerlerde toplanması, özel şirketlerde olması ve bu özel şirketlerin de devlet karşıtı olması. Şöyle düşünün, devlet asgari ücrete %50 bir zam yaptığında bu özel şirketler sattıkları ürünlere %100 zam yapıyor. Dolayısıyla her zaman bir alım gücü zorlaştırılıyor. Alım gücü daha bir zor hale geliyor. Buna enflasyon deniyor zaten. Enflasyon şu an yerle bir durumda. Sokaklar çok tehlikeli. Kimin yanından geçsem böyle ters ters bakıyor. Metroda insanlar sürekli bakıyor. Özellikle yabancı olduğumu anladıklarında bunu her an soyabilirler. Ya da bu ne geziyor? Burada bir bakışı var. Çünkü ülkede turist yok şu an. Venezuela'nın asıl krize girmesinin nedenlerinden biri de petrol oluyor. Dünya petrol rezervlerinin %20'sine sahip Venezuela. Dolayısıyla şöyle düşünün, ülkenin %80, %70'lik gelirini petrol oluşturuyor. Petrol fiyatlarının bir varili 115 dolar iken sadece bir ayda 50 dolara düşüyor. Bu da yılda 58 milyar dolar bir ihracat kaybına neden oluyor. Dolayısıyla müthiş bir kriz ortaya çıkıyor. Bununla beraber iç savaştan dolayı kartellerin elinde olan bu gıda sektörleri, yani sağcı grup, yani Chavezciler değil de sağcı grup sürekli bunları tetikleme durumunda, yani sürekli pahalaştırma durumunda. Ülkedeki en büyük ayrışma sınıfsal ayrışma. Yani şu an sağcılar ve solculardan ziyade zenginler ve fakirler olmak üzere ayrışmış durumda. Fakir kısım genellikle gecekonduda yaşayan, favelalarda yaşayan Chavezciler oluyor. Daha geçen ayda yapılan bir seçimde 8 milyona yakın bir oy aldı bu Chavezciler. Şimdiye kadar aldıkları en büyük oy oranına sahipler. Zaten Chavez'in bildiğiniz gibi 21. yüzyılın sosyalizmini oluşturmak adına bir projesi vardı. Ama Venezuela'da şu an müthiş bir kriz yaşanıyor. Chavez öldükten sonra zaten bu kriz iyice aldı başına gitti. Ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi, eğer turist olarak ülkeye girdiğinizde para bozdurma sorunu oluyor. Şu anda resmi kur 800 bolivar civarı. Yani 1 dolar 800 bolivar civarı yapıyor. Ama resmi kurdan çevirseniz 800 bolivar hiçbir şey ifade etmiyor. O yüzden paranızı kara borsada bozdurmak zorundasınız. Kara borsada bozdurmak için de öyle herkes kolay kolay bozduramıyor. Sokakta evet kara borsa yapan işler var. Herkesi görüyorsunuz ama sahte para verebiliyorlar. Sizi dolandırabiliyorlar. Ya da sizin paranızı alıp para vermeyebiliyorlar. O yüzden para bozdurma işte burada çok sıkıntı bir iş. Ben şanslıydım ki burada tanıştığım Mustafa diye bir Türk var. Onun sayesinde para bozdurabildim. 100 dolar bozdurdum ve 100 dolar şu anda yaklaşık 1 milyondan fazla bir Bolivya parası ediyor. Ben 1 milyonla burada bayağı bir şey yapabiliyorum. Yani bir tane para birimi olduğunu ayrıca belirtmek isterim şu anda. Para birim diyemem de resmi kurla kara borsadaki kur birbirinden çok farklı. 800'e 16.500'den bahsediyor. Dolayısıyla şu anda Venezuela'nın durumu bu. Bakalım bundan sonra Venezuela'da neler yapacağım. Neyse şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.